Herkese selamlar. Bugün Hyundai Bayon aracının Euro NCAP değerlerine hep birlikte bakacağız. Ama daha öncesinde Euro NCAP'ten bahsetmek istiyorum. Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız bir kurum olan Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor. Ülkemizde satışı yapılan modeller arasında farklı bir yeri olan Hyundai Bayon yakın zamanda çarpışma testlerine girdi. Aracın çarpışma testlerinde nasıl sonuçlar göstereceğini hepimiz merak ediyorduk. Erişilebilir fiyatlarıyla otomobil pazarının kısa sürede sevilen modellerinden biri olan ve satışa başladığı ilk günlerde kısa sürede stokları bitme noktasına gelen Hyundai Bayon cephesinin güvenlik sonuçları da artık masada. İşte o merakla beklenen çarpışma testi sonuçları da geldi. Araç test sonuçlarına göre gayet başarılı sonuçlar elde etti. Euro NCAP sitesinden paylaşılan sonuçlara göre aracın 4 yıldız aldığını görüyoruz. Peki detaylar neler? Hangi kategoride nasıl bir sonuç elde edildi? Araç için yapılan testler sırasında ilk değerlendirmenin yetişkin yolcular için olduğunu görüyoruz. Yetişkin yolcular için yapılan testte araç %76 oranında başarı elde etti. Sonuçları ortalamanın üstünde olan testte çocuk yolcu güvenliğinin ise biraz daha iyi olduğunu anlıyoruz. Bu görüntüde aracın hızı 50 km/s ve bariyer de araca doğru gelmekte. Bariyerin hızı da 50 km/s. Çarpışmaya baktığımızda aracın A sütununun sağlamlığı doğrusu beni etkiledi. Hyundai Bayon yandan çarpmalarda 16 tam puan üzerinden 11.8 aldı. Arkadan çarpmalarda ise 4 tam puan üzerinden gayet iyi bir puan olan 3.7 puan aldı. Çocuk yolcu güvenliği için alınan sonuç %82 olarak gözüküyor. Bu da demek oluyor ki çocuk yolcular için araç içerisinde güvenli yolculuk mümkün. Hyundai SUV ailesinin yeni üyeleri gibi Bayon'da geniş bir SmartSense özellikleri listesiyle standart olarak gelen güvenliğe öncelik veriyor. Daha güvenli otoyol sürüşüne ek olarak Driver Attention Warning yani uykulu veya dikkatli dağılmış bir sürüş algılandığında sürücüyü uyaran bir sistemle donatılıyor. Araç kalkış uyarısı, öndeki araç trafikte ilerlediğinde veya öndeki araca yeterince hızlı tepki verilmediğinde sürücü hareket etmesi için uyarılıyor. Aracın yayalar için elde ettiği güvenlik oranı ise %76 olarak belirlenmiş. Yine bu oranda da sonuçlar gayet başarılı. Hyundai Bayon çarpışma testlerinde en düşük oranının elde edildiği kısım ise güvenlik yardımcısı bölümü. Burada elde edilen başarının ise %67 oranında olduğunu görüyoruz. Güvenlik yardımcısı öğelerden hız asistanından 3 tam puan üzerinden 1.8 alarak Euro NCAP değerlendirmesinin içinde yeterli puan olarak görülmüş. Şerit desteğinden ise 4 tam puan üzerinden 3.5 alarak Euro NCAP değerlendirmelerinde yeterli kategoride yer alıyor.
Otonom acil frenlemeden 6 tam puan üzerinden 2.8 alarak Euro NCAP değerlendirmesinde sınırda bir değer olarak görülmüş. Genel değerlendirme sonuçlarında ise dediğimiz gibi araç 5 yıldız üzerinden 4 yıldız aldı. Bu sonuçla beraber çarpışma testlerinde Hyundai Bayon istenen başarıyı elde etmiş gibi gözüküyor. Videonun sonuna geldik. Otomobil haberlerinden haberdar olmak için takipte kalın. Görüşmek üzere.